Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün önümüzdeki hafta ile ilgili, yani bu hafta ile alakalı yorumlarımızı paylaşacağım sizlerle. Kusura bakmayın, biraz modum düşük. Malum bugün bir dolunay oldu Kova burcunda. Beni genelde yeni ay ve dolunaylar çok etkiliyor. Büyük ihtimalle sizleri de çok etkiliyordur. Özellikle aynı gün olduğu zaman çok fazla etki alıyorum. Enerji olarak etki alıyorum. Halsizleşebiliyorum. Büyük ihtimalle sizlerde de böyle bir şey vardır. Aslında Dolunay bana halsizlik var. O nedenle hani çok enerjik görmezseniz beni şaşırmayın. Aslında normal hayatımda oldukça enerjiyim. Farkındasınızdır. Hoş geldin Emineciğim. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de senin anlattıkların gibiyim. Değil mi? Gerçekten Dolunay beni de sarstı. Hele ki seni zaten çok sarsmış olmalı. Çünkü 7. ev 1-7 aksı direkt olarak sağlık gündemi de var. Psikolojik ve fiziksel gündem de vermiş olmalı. Bak, bana iyi açılar yaptığı halde bende enerji düşüklüğü var. Sonuçta ben yükselen teraziyim. İşte kovada olan bir dolunay ne yapar? 120'lik yapar ama enerji düşüklüğüm var. Nasıl geçti başka bugün? Çok aksiyonlu muydu? Ee, Biraz böyle sinir edici bazı şeyler oldu, böyle üzücü, iş yerinde sıkıntılar oldu. Bir de ben tam güneşime karşıdan baktığı için gerçekten halsizim. Sabahleyin yataktan çıkamadım ve şu anda yatasım var. Haklısın. Biz dolunaydan sonra biraz yatmaya geçelim. Evet hocam, yatalım bir sonra. Evet, haklısın. Şimdi aslında dolunaydan sözü açtık ya, hani biraz dolunayı konuşalım istersen. Evet. Emineciğim. Yani bu ay 2 tane dolunay var arkadaşlar. Hem bugün hem ayın 30'unda bir dolunay var. Bir de tabii ki yeni ay var. Normalde her ay bir dolunay, bir yeni ay yaşarız. Ama bu ayın özel bir gündemi var. Zaten özel gündemler bitmiyor biliyorsunuz. Gökyüzü harıl harıl çalışıyor. Harıl harıl kader senaryoları çiziliyor, oturtuluyor. Normal, yani biz zaten neredeyiz ki? Cennet bahçesinde değiliz, dünyadayız değil mi? Burada zaten yaptıklarımızın hesabını vermek üzere buradayız arkadaşlar. Lütfen kimsenin hakkına girmeyin. Kimseye yalan söylemeyin. Bakın, evren hiçbir şeyi gizli tutmuyor. Sözler ortaya çıkıyor. Eylemler ortaya çıkıyor. Hiçbir kimsenin kul hakkına girmeyin. Ya fiil olarak, ya eylem olarak, ya maddi manevi fark etmiyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Özellikle bu dönemde hep sürekli hani yeni kadersel senaryolar diyoruz. Kaçtır canlı yayında bunu anlatıyoruz. Özellikle bu dönemde ilişkilerle alakalı tüm gündemler ortaya dökülüyor. Bakın, bu ilişki illa partner olmuyor, tamam mı? Aile ilişkileri, arkadaş, hepsi, bütün çalışma hayatınız. Bakın, ben bugün enteresan bir şekilde yine 20 yıl önceki döngülerimden bir arkadaşımla eczanede karşılaştım. Ben onu tanıyamadım yani. O kadar değişmiş, yıpranmış. Çünkü herkes ektiğini biçer. Bakın. Ve çalışma hayatımdan bir arkadaştı. Yani benim yanımda, benim enerjimle onun arasında dağlar kadar fark vardı. Bu hayat planında eden değil, edilen olun, sorun değil. Zaten sistem sizi koruyor. Size bir haksızlık yapılmışsa sistem sizi koruyor. Siz sisteme emanetsiniz. Ama birine bir şey yaptıysanız o günü bekleyin. Sistem onu almadan, sizden o bedeli almadan durmayacak çünkü. O nedenle lütfen tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Kader senaryoları çalışıyor. Tik tak tik tak öyle bir zaman adalet çalıştırıyor ki, o nedenle lütfen daha dikkatli olun. Bunu Hocam ben bir örnek vereyim burada. Benim başıma bu hafta geldi. Senin dediğin tam şey. Ben 7 sene önce bir iş yerinden ayrıldım. Ayrıldıktan sonra küçük bir olay oldu ve benim bir şikayet üzerime oradan 2 eski iş arkadaşım fırça yediler. Sonra ben, biliyorsun, ben geçen hafta istifayı bastığımı anlattım ya. İş görüşmem vardı. Yeni şirketle ben iş görüşmesine gittim. Şirket bana bir soru sordu. Senin o 7 sene önce çalıştığın şirkette ne oldu ki sen işten ayrıldın diye bana iş görüşmesinde sordular. Çünkü bir hani evren diyorum ya, böyle şey. O iş görüşmesi yaptığım kişi
o şirketten birisinden konuşuyor ve benim ismim geçiyor ve diyor ki ne sen Emine Şahin'i mi işe alacaksın deyince o böyle şey düşünüyor, almayayım mı diyor. Ya. Ve adam inan pazartesi sabah iş görüşmem vardı. İş görüşmesinden önce benim görüşmemi iptal etmek düşünüyormuş. Fakat beni iş görüşmesine yine gittim ben ve bana o soruyu sordu. Ve ben orada benim tarafımdan açıkladım. Ve işe alındım. Yani yani Evet. yani işte böyle döngüler muazzam çalışıyor. Yani o nedenle hiçbir şeyin gizli saklı kalmadığını unutmamamız gerekiyor. Bir de zaten İslam inancında ne var? Allah'ın bizi gördüğü var değil mi arkadaş? Allah bizi her zaman görüyor ki. Yani sen ne bileyim işte o anda yanında olmayan kişi hakkında yalan söylüyorsun. Vicdanın rahat, müteessir olmuyorsun. Ama Allah görüyor ki yani o söylediğin yalanın bir şekilde senin başına bir çorap öreceği, işte ne bileyim hayatını dibe vuracağı bir şekil çalışıyor. Bu arada olay sadece hani manevi değil, maddi olarak da çalışır. Yani o sağlık olarak çalışır. Bakın kul hakkı çok önemli bir şey. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ne diyor Allah? Kul hakkıyla karşıma gelme diyor. O nedenle hayat planınızda bir kötülük gördüğümüzde hiçbir şey söylememize gerek yok. Evren zaten gereğini yapıyor. Siz sadece kendinizi koruyacaksınız. Olaydan uzaklaşacaksınız. Ah vah intizar beddua bu enerjilere girmeyin. Sakın girmeyin arkadaşlar. Olay dönüyor dolanıyor tekrar size geliyor. Yani zaten burada bir karmik plan olduğu için böyle çalışıyor. Yani o insanlarla karmanız vardır. Ve size bir şey öğretmeye gelmiştir. Siz orada bir şey öğrenirsiniz ve yolunuza devam edersiniz. Yani ve siz yine kazanansınız dediğim gibi. Sistem sizi ödüllendiriyor. Hak edişler olarak ödüllendiriyor. Hayat planında sizi ödüllendiriyor. O nedenle dürüst olarak yolumuza devam etmemiz lazım. Şimdi Kova dolunayında bunu konuşmamın sebebi de işte bu Kova dolunayında aslında bu vurgular da var. Zaten kaç haftadır konuştuğumuz gibi gökyüzünde yine karmik planlar, ilişkiler üzerine vesaire diyoruz. Kova dolunayı da tamamen sosyal konuları anlatıyor aslında. Yine hak, hukuk, adalet yani toplumsal konular. Mesela önümüzdeki dönem bir de Venüs retro var. Kadın hakları ile ilgili, kadınlarla ilgili, genç kızlarla alakalı oldukça önemli gündemlerimiz olacak. Allah korusun. Onlarla ilgili bazı haksızlıklar, bazı sorunlar duyabiliriz. Bazı konularla karşılaşabiliriz. Ayrıca yine bu ay bir de biliyorsunuz 3. hafta bir Merkür Retrosu olacak. İşte bunlar da yine bazı sorunlara sebebiyet veriyor. Hani bu haftadan bahsedersek eğer Kova bütün haklar işte hayvan hakları mesela hayvanlarla da ilgili dikkat etmek lazım. İşte kadın hakları işte yani aklınıza gelen tüm sosyal haklar, toplumsal konular Kova dolayında ön planda olacak. Tabii ki Kova sadece hani sosyal haklar, toplumsal konuları da ifade etmiyor. Marjinallik, orijinallik değil mi? Teknoloji, işte internet, elektrik bu tarz konuları da ifade ediyor. Hani bunlarla da gündemlerimiz olacak. Mesela çok değişik icatlar duyabiliriz. Bu tarz şeylerle karşılaşabiliriz. Ben biraz haritadan bakarak yorumlamak istiyorum. Örneğin iletişim konularında vurgu var burada. Aslında konuşmak istiyoruz. Hatta Uranian Prensip'te yorumlamak istiyorum. Mesela şimdi baktığımızda arkadaşlar bu dolunayda aslında bizim yapmak istediğimiz ne? Biz konuşarak kendimizi ifade etmek istiyoruz. Özellikle konuşma konusunda beslenmek istiyoruz. Kendimizi ifade edip işte ben bunu demek istemiştim. Ben böyle anlaşılmak istiyorum demek isterken böyle bir mottoda olurken burada duruyor. Bloke oluyoruz. İstediklerimizi aslında söyleyemiyoruz. Bu ilişkilerimizle alakalı büyük ihtimalle ve finansal konularla verdiğimiz kararlarla alakalı. Burada duruyor söyleyemiyoruz. Artı bazı ilişkilerimizde ya da bazı iletişimlerde çürümüşlük, tükenmişlik, artık kopması gereken konularla karşılaşabiliyoruz ve bazı yine kısıtlama engellerle karşılaşabiliyoruz. Bunlar da bizi zorluyor. İstediğimiz performansı alma konusunda. Aslında aile, yuva ve grup konularıyla alakalı oldukça aktif olmak istiyoruz. Hareketliyiz. Ama çözemiyoruz bir şeyleri. İstediğimiz gibi gitmiyor. O söylediğimiz sözler geri dönüyor gibi çalışıyor. Ve aslında sistem şu ara ailevi konularla
ya da iletişim konusundaki işte o hani tatmin olmak, beslenmek dedim ya, hani kendini doğru ifade edebilmekle ilgili yine bir blokaj veriyor ve biz bu konuda rahatlayamıyoruz. Yani burada zaten bu retro döneminde ne dedik? Hani daha biraz olaylara bakan taraf olup biraz geride kalmak daha iyi olacak dedik. Bunu yaparsak bizim için daha iyi olacak. Çünkü neden? Zaten çözemeyeceğiz. Çözemediğimiz konularda biraz geri planda kalmak iyi olacak. Hani beklemek, doğru zamanı beklemek aslında her anlamda çok önemli değil mi? Değil mi? Gökyüzü, hani zamanın kalitesi çok önemli. Finansal konularda da biraz bahsetmek istiyorum tabii. Finansal anlamda, bu arada bir saniye, kedim miyavlıyor. Hemen geliyorum. Geç anneciğim. O da mı katılmak istedi hocam bize? Hiç, tabii olmadan olur mu? Evet, onu da görelim bari, göster bize. Olmadan olur. Çıkmaz ki kocaman. Çıkmaz. Hadi göstereyim, dur. Hadi bakalım, gel. Hoppa. Maşallah. Oh. Ne tatlı bir şeysin. Oğlum. Minnoşum. Onun da bir mesajı varmış bize hocam. Aynen. Bugün o da çıkmalıymış. Evet. Şimdi finansal olarak bahsedersek, hani finansal konularda da tabii sıkıntılar var. Venüs retro sadece ilişkileri etkilemiyordu. Finansal piyasalarla da etkiliydi. Özellikle arkadaşlar aklınızda olsun, Venüs retrosunda genelde altın fiyatları düşer. Yani altın, özellikle bir de Aslan'da, yani fiyatların düşme olasılığı çok yüksek. Tabii dövizde de bir baskılama var ki bunu görüyoruz. Ticari piyasalarda aslında çok işlem yapılmak isteniyor. Ama yine de istedikleri gibi anlaşma yapılamıyor. Mesela bazı anlaşmalar feshedilebilir. Bazı ticari anlaşmalar bırakılabilir, bloke olabilir. Hani planlanmıştır ama şirketler ya da firmalar önünü göremiyordur. Bloke edilebilir. Bazı aile şirketlerinde olaylar beklenmediği gibi gidebilir. Bunlar holdingler de olabilir. Olaylar beklenmediği gibi gittiği için işte bu sözleşmeler, imzalar, işte ileriye dönük planlar vesaire, kazançlar beklenmediği gittiği için orada bazı gerginlikler ve kopmalar bile yaşanabilir. Küçülmeye gidebilir en basiti. Küçülme var burada. Çünkü Admetos blokajı var. Küçülme var, daralma var, genişleyememe var. Mesela ham maddelerle alakalı sorunlar da olabilir. Ham maddeye dayalı üretim yapıyorsanız ham madde tedarikiyle ilgili sorunlar da yaşayabilirsiniz. Finansal anlamda da belirsizlikler, bakın o kadar çok ticari faaliyet yürütülmek istense de, yani işte işletmeler büyük küçük ölçekli falan fark etmiyor, belirsizliklerle karşı karşıyalar ve önlerini göremedikleri için zorlanıyorlar. Yani burada da finansal anlamda bu yorumu da yine yapabiliriz. Hocam sabahleyin ben hemen sen söyleyince finans, ben Koç Holding ile ilgili bir haber okudum. Yapı Kredi Bankası satılmaya mı satılacakmış mı? Öyle bir şey duydum, okudum. Doğrudur. Ben henüz farkında değilim. Çok yoğunum. Ben Perşembe yola çıkıyorum, biliyorsun. Astroloji kampına katılacağım İlker Hoca'nın. Çok heyecanlıyım. Öğrencilerim ve arkadaşlarım birlikte katılıyoruz arkadaşlar. İnşallah seneye de Meral Astroloji Akademisi olarak bir kamp düzenleyeceğiz Emine ile birlikte. Evet. Ben takip edemedim. Çok yoğunum birkaç gündür, dediğim gibi. Olabilir. İşte bak, bu tarz küçülmeler, yani firmalar artık kendine yük gördükleri, istedikleri kazancı elde edemedikleri iştiraklerini elden çıkartmaya gidebilirler. Bunları bekliyoruz zaten. Evet. Hatta bu sırf Türkiye için değil, yani dünya piyasasında da küçülmeler olacak bu alanda. Evet. Firmalar bazında, kuruluşlar bazında. Bizim şirkette de elemanlar çıkartıyorlar. Yeni duydum. Küçülmeye gidiyoruz biz de. Aynen. Füala. Evet. Füala. Herkes için geçerli bu. Aynen. Herkes için. Evet. Şimdi istersen burçlara geçelim mi? Geçelim hocam. Aynen. O zaman başlayalım bugün. Koçlarla başlayalım tekrar. Okay. Koçlar için ne söyleyeceğiz? Evet. Şimdi koçlar için ne söylüyoruz?
Şimdi dediğim gibi koçlar da hani benim gibi terazi, koçlar da aslında olumlu açılarda baktığımızda. Şimdi koçlar olayı sosyal çevreden alıyorlar. Yani bu dolunayla birlikte sosyal çevreleri ve aşk konularında bazı tamamlanmalara gidecekler. Koçlar, yükselen koçlar, ay burcu koç olanlar lütfen bu şekilde dinleyin. Ama ilk etapta yükseleni dikkate alın. İkinci plan güneşi, sonra ayı dinleyin. Sıralamanızı bu şekilde yapın. Lütfen arkadaşlar, aylık, yıllık, günlük tüm yorumlar böyle astrolojide. Şimdi koçların hepsi sosyal çevresinde bazı gruplarla, bazı işte bulundukları vakıf, dernek vesaire ya da hayalleri, değil mi? Sonlayacaklar. Yani diyecekler artık ben bu hayali istemiyorum. Artık ben bu planda olmak istemiyorum. Ya da ben artık o dernekle olan ilişkimi kesmek istiyorum. Ya da o arkadaş grubundan çıkmak istiyorum. Bu arada tüm arkadaş gruplarını koyabilirsiniz. Sosyal medya grupları da dahil arkadaşlar. Tabii bu retroda grup temizliği yapabiliriz. Bak çok güzel bir bilgi. Değil mi? İşe yaramayan grupları kapat retroda. Tam güzel bir çalışma. Bu şekilde yapabilirler. Aşk konusunda da bir karara varacaklar. Yani işte o az önce bahsettiğim beslenemediği, bağ kuramadığı, iletişim kuramadığı, başka neler söyleyebiliriz? İlişkiler anlamında sorun yaşadığı, tatmin olamadığı ve bunların farkına vardığı, hatta belki hani Kova'da şöyle bir şey de vardır. Kova bakın kolektif konularla çok ilgilenir ama bir yalnız kovboydur. Yani yalnızlığı sevendir. Kadına da erkek fark etmez. Evet sosyal konulara ilgi duyar. Orada haksızlığa hoşuna gitmez. Mücadele eder ama yalnız olmayı da sever. Ve o yalnızlık aslında ona hayata karşı oldukça hümanist bir bakış açısı verir. O nedenle hani kovaları ben çok severim. Çok zeki insanlar kovalar. Harika zekaları vardır. Faydalı insanlar bizler için. Şimdi kovaların aşkta da sorgulayacağı bir dönem. Pardon, koçların. Yükselen koçtan bahsediyorum. Koçlar da aşkta işte bu şekilde, bu tarz, yani kova tarzı sorgulamaya geçti. Aşk, çocuk, kripto paralar, borsa, Hobiler. zaten kaç haftadır söylüyorduk. Şans oyunları, yani Evet. kaç haftadır diyorduk onu. Dikkat edelim. Dedik, Sanki, söyledik. evet, Yani ellerinizi uzak tutun şans oyunlarına. aynen. Doğru zaman değil. Aynen. Evet. Şimdi gelelim boğalara. Boğalar hangi evde yaşayacaklar? Evet, boğalara gelirsek, boğalar konuyu kariyer evinde yaşıyor. Şimdi boğalarda, şimdi Plüto da Kova'ya geçecek ya. Yani geçti aslında, şu an tekrar Oğlağa döndü. Tekrar geç. Yani boğalar artık, yani bu Kova dolunayıyla birlikte zaten önümüzdeki yılda yani boğaların kariyeri değişiyor arkadaşlar. Bütün boğalar kariyer planlaması komple değişiyor. İster bunu istesin, ister istemesin. Kariyeri değişecek. Yani aynı sektör olabilir, farklı firma olabilir, farklı sektör olabilir. Hiç ummadığı kapılar açılabilir. Hayata bakış açısı biraz böyle hani kova sabittir ya, hani pozisyonlu ve konfor alanını terk etmek istemez ya, var olan yere tutunmak ister ya. Ama dünya planı arkadaşlar olduğunuz yere tutunmak üzerine kurulu değil. Aslında bakın, dünya planı Koç burcuyla başlıyor. Peygamber Efendimizin burcu da Koç. Dünya planı cesaret istiyor, yürek istiyor. Yani bu dünyayı yaşamak istiyorsan cesaret ve yürekle yaşayacaksın. Neydik? Kuzey Ay düğümü Koç. Değil mi? Cesaret ve yürekle yaşayacaksın her alanda. Yani boğalara cesaretli olmalarını öneriyorum. Lütfen cesaretli olun. Kariyeriniz değişiyorsa da değişiyordur. Sisteme teslim olun. Orada çok güzellikler size gelecek zaten. Orada çok güzel değişiyor, bir dönüşüyor. Tabii en önemli konu, sağlığa dikkat etmeleri lazım. Kara alıyorlar. Yine anne baba sağlığı da çok önemli olabilir. Dikkat etmeleri gerekiyor. İlişkiler anlamında yine bu kariyerle alakalı ilişkiler de olabilir. İlişkiler anlamında oldukça ani gündemler yaşayabilirler. Bu tarz etkiler de olabilir. Yani boğalar için evle alakalı da gündemler var aslında. Hani 4-10 aksı çalışıyor. Evle alakalı da bu değişim olabilir. İşte ne bileyim yeni işi ya da transfer olduğu ya da ne bileyim tayin olduğu yeni bir şehir, yeni bir ülke, değil mi? Orada tekrar bir yerleşim. Ama hani bu da onu korkutabilir bu arada. Dolunay enerjisinden bahsediyoruz arkadaşlar. Gel git enerji dolunay. Bir korkutma durumu da olabilir ama ben ne diyorum? Artık Kuzey Ay düğümü Koç. Hepimiz cesaretli olacağız bu hayatı yaşamaya. Hocam boğalar biraz paraya da çok önem Şimdi verdikleri ondan için
O yüzden belki hani iş değiştirdiklerinde yeni işte daha az kazanırlar ama gelecek uzun vadeli bakıldığında da daha güzel şeyler onları bekliyor olabilir. Ama boğaların şöyle bir konusu da var. Olay sadece para değil, kendine değer. Sen kendine değer verirsen, kıtlık bilincine girmezsen zaten evrenden sana akıyor. Hı hı. Teslim ol. Evet. Plüto bunu yapacak boğalara. O zaman akışa bırakın boğalar Kesinlikle. kendilerinizi. Kesinlikle akıştayız. Evet. Gelelim ikizlere. İkizler hangi evde yaşayacaklar? Evet, İkizler Burcu'na geldik. İkizler Burcu'na geldiğimizde onlar 9. ev konularında, yani 3-9 aksı, iletişim, uzun seyahatler, kısa seyahatler, tatiller, yurt dışı olayları, işte pasaport işlemleri, dava sonuçları, işte uluslararası işler, bir ithalat, ihracat yapıyordur falan. Sosyal medya hesapları vardır, bir YouTuber'dır alanları. Yani yeni alanlara geçecekler bu konuda. Sonra şey de olabilir, mesela taşınma konuları, uzaklara taşınma, yakına taşınma konuları çalışabilir. Akademik eğitim, üniversiteyle alakalı konularda kafasındaki kararlar değişebilir. Bakın tüm bu bahsettiğimiz konularda kişide bazı bitiş ve yeni düşünceler çıkacak. Özellikle bu bitişlerin sebebi işte bu retrolar. Retrolar bitire bitire yeni düzenleme getirerek, çünkü altını 3 kere çizmek demek retro, hangi konuysa, o düzenleme sonucu biz artık vazgeçişlere giriyoruz ve yenilere kapı açıyoruz. Yani o olay önce burada, sonra eyleme dönüyor. Şu an burada. Bu retrolar sonrası bütün bunlar arkadaşlar, emin olun, yerini bulacak. Özellikle 18 Eylül sonrası göreceksiniz o hızlanmaları. Yıl sonuna doğru zaten daha da hızlanacak senaryo. Daha da netleşeceksiniz. Evet, yurt dışına gitmek isteyen ikizler için belki güzel planlar yapmak Tabii. var. Yani o ülke değil, o şehir değil, burası. Araçlarla ilgili konular. Mesela o arabayı alacaktım, satacaktım, hadi vazgeçtim. Şu an satmıyorum, işte almıyorum gibi. Yani trafik konuları. Yine trafikte belki ödedikleri ya da ödemedikleri vergileri, şunları bunları vardır. Bilemiyorum. Ya da bir sorun yaşar, vazgeçer bazı şeylerden gibi konular yaşayabilirler. Kardeş ve komşular da giriyor bunun içine tabii. Tabii yakın çevreyi komple katabiliriz. Yakın çevre, uzak çevre akrabalar da 9. Onları da katabiliriz. Hatta evli olanlar için eşlerin yakın çevresi, eşin kardeşleri, değil mi? Orada bazı ilişkilerde zorlanmalar, gerginlikler yaşanabilir. İşte bu retrolar da aslında tüm ilişkilerde hepimiz birbirimizi, yani hatta kendimizle bile düşünebilirsiniz, biliyor musunuz? Çünkü Merkür'de retro olacak ya arkadaşlar bu ay. Yani zihinsel bile gelgitler işte. Dolunay zaten kendi duygusal gel git. Zihinsel konular bu şekilde devam edecek. Ben Merkür Retro için hep şey derim hocam. Şalteri aşağı indir. Ağzını kapat, şalteri aşağı in, düşünme. Aynen. O zaman hocam gelelim Yengeç Burcu'na. Tabii. Yengece geldik. Yengece geldiğimizde tamamen finansal konular ön planda. Mesela yengeçler acaba borçlanmak mı istiyordu? Borçlanarak bir şey mi alacaklardı? Bu konular çok gündemde. Belki ödemelerini kapatacaklar. Belki unuttukları bir ödemeyle ya da bir gecikmeyle karşılaşacaklar. Miras konularıyla ilgili bir tamamlanma. Mesela uzun süre güncemede duran olay bir miras davası, şusu busu, böyle bir miras konusu var. İşte bu retrolar da çözülebilir arkadaşlar. Bakın, retroların da çok güzel tarafları var. İşte bu sürüncemede kalan miras konuları harika bir şekilde retroda çözülebilir. Neden? Zaten sürüncemede olan bir konu. Bu tarz bir şey olabilir. Eşin gelirleriyle ilgili konular olabilir. İşte evli yengeçlerin eşleri iş değiştirebilir. O dönem biraz işsiz kalabilir. Gibi konular. Bu arada tabii kendi kazançlarıyla da ilgili konular veriyor. Kendi de iş değiştirebilir. Kendi gelir kaynaklarıyla alakalı değişime de gitmek isteyebilir. Yani finansal konulara yengeçler daha dikkatli yaklaşmaları gerekiyor. Çünkü ne dedik? Hani retrolar da var. Daha önceki konularsa okey, ama yeni bir başlangıç için aslında finansal anlamda pek de uygun değil. Hocam kocanın parası demişken nafaka da giriyor bunun içine. Hani boşanmış yengeçler için kocalarından alamadıkları paralar için belki tabii. şimdi adım atsınlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Nafaka, prim, tazminat, tüm bu hak edişler geleceği zamanlar zaten.
Venüs retro, Evet. Merkür retro, imzalar atılacak, gecikmeli de olsa para gelecek. O borçlar, şunlar bunlar, alamadıkları ödemeler gibi gibi. Hani arkadaşına verdin, alamadın, gelir. Evet. O zaman gelelim öbür burca. Yengeçten sonra Aslan geliyor. Aslan yükselenlere ne diyorsun? Evet, aslanlara geldik. Aslanlar zaten gündemi dibinde yani. Tam dibine kadar yaşıyor yani. Ben şimdi Ekim ayında aslanlarla bir görüşmek istiyorum yani. Seninle bir görüşürüz. Yani dibine kadar yaşıyor. Zaten Venüs oradaydı, Mars oradaydı, Merkür oradan geçti. Venüs hala orada düzenleme yapmaya çalışıyor. O yetmiyor, bir de karşısında şu an ilişkiler evinde bir dolunay yaşıyor. Ne yapsın bu aslan ya? Zaten aşk insanı ne yapabilir? Kalbi aşk için atan aslan kadını ve aslan erkeği ne yapabilir? Sabır. Evet. Yani ilişkilerinde aslında karşı tarafla ilgili şu an gelgitler yaşıyor olabilir. Şüpheler, gelgitler. Bitireyim mi, bitirmeyeyim mi? Ne yapayım? Çünkü neden? Dolunay tam 7'de karşısında duygusal gelgit yaşıyor. Belki partner ona bunu söylüyor. Belki partner diyor ki ben ayrılacağım bak. Hani şöyle yap ya da yapma, ben ayrılacağım. Çünkü neden? Partner de gelgit yaşıyor. Dolunay enerjisi ağırdır arkadaşlar. Venüs de retro olduğu için ilişkilerde zaten kişiler sorun yaşıyordur. Bu arada yine benim sesimde sorun. Durdu şimdi Tamam. hocam. Ya Şimdi geliyor. özellikle arkadaşlar şöyle bir konu var. Bu retrolarla alakalı. İlişkisi olanlar daha büyük sınavda. Tamam mı? İlişkisi olanlar böyle dikenli bir yolda yürüyorlar. O nedenle işte Emine de susun susun demek istiyor. Hani dikkatli olun diye. Ama ilişkisi olmayanlar, onlar daha önceki geçmiş ilişkilerle ilgili, tüm ilişkiler yine ne dedik? Tüm ilişkiler. Geçmiş ilişkilerle ilgili karmik planda bazı işte adalet, denge vesaire konularını yaşıyorlar. Hak ediş falan filan. Ama ilişkisi olanlar için yani öyle hemen boşanıyorum, ayrılıyorum, işten ayrılıyorum gibi gibi kararlar acil vermeyelim yani. Hani orada biraz daha duygusal tabanlı ya da göremediğimiz bir şey ya da yanlış anlaşılmakla alakalı çalışabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet hocam. Allah kolaylık versin Amin. bütün aslanlara diyeyim. O zaman gelelim Başak Burcu'na. Evet, Başak'a geldim. Başak da olayı gündelik hayatta yaşıyor. Yine benim ses sorunum oldu ya. Yine yanlış mı yaptım? Ses geliyor arkadan, sinir oluyorum şu an. Başaklar gündelik iş alanında yaşıyor bu konu. Sağlıkla ilgili. Mesela Başaklar sağlıkla alakalı bazı tamamlanmalara gitmek istiyorlar. Bir şeyleri düzeltmek istiyorlar. Belki bir ameliyat, belki bir operasyon kararı alacaklar. Belki de gittikleri zaman doktora, doktor hani onlara bunu söyleyecek. Hani ameliyat olsa iyi olur gibi gibi. Şimdi inşallah ses düzelmiştir. Evet çok güzel geliyor. Yani bir de evcil hayvanlarla ilgili bazı sağlık sorunları olabilir. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu arada psikolojik de sağlık sorunları olabilir. Çünkü bilinçaltı tetiklenmesi, korkular, bunlar tetiklenebilir. Çalışma hayatındaki insanlarla ilişkilerinde sorun yaşayabilir. Zaten konu ilişki. Altıncı ev çalışma hayatımız. Etrafımızdaki insanlar bizi yorabilir, zorlayabilir. Bu alanda yaşayabilir. Yani şimdi bir de Başakların 12. evde Lilith de var. Yani böyle gizli düşmanlıklar, Venüs orada retro. O hani arkasından iş çevirenler, yüzüne gülüp bunlarla karşılaşabilir. Hocam 6. ev bir de hizmet aldığımız alan olduğu için hani Başaklar belki bir kuaföre gidip saçını kestirirler ve hiç memnun kalmayabilirler veya Onu zaten savaşabilirler. aynen. Venüs retrosunda estetik, kozmetik şeylere dikkat arkadaşlar. Artı bu hani Başak'ın gizli düşmanlıklarla karşılaşma olasılığı çok yüksek. Bakın orada gündemler bitmiyor. Böyle birileri bir araya gelip üçlü grup oluşturup hakkında dedikodu, işte hainlik falan filan yapabilirler. İşte biz bugün ne dedik? Sisteme teslim ediyoruz o insanlara dedik. Evren icabına bakıyor. Hemen Ve sonra aklıma da ben size geldim ödülünüzü hocam. veriyor. Hah, Evet ben Başak Burcu olarak, Güneşi Başak olarak işte benim arkamdan konuşan kişilerin şeyi benim kulağıma geldi. Karma. karma. Sistem icabına bakıyor. Bize de ödülümüzü veriyor. Oley, değil mi? Yola devam.
Evet, aynen. Pozitif bakmak lazım her şeye. Kesinlikle ya. Ya bir de şurada kaç gün yaşayacaksın ki? Bu dünya geçici, sanal. Kaç gün yaşayacağım burada? Yani neyin derdindesin? Neyi alıp veremiyorsun? Hani biraz daha böyle biraz farklı bakmak gerekiyor. Yani neyin hırsı bu? Tamam, bütün evler senin olsun, bütün araba, bütün koltuklar, bütün yönetim, bütün müdürlükler senin olsun. Bu nereye kadar? Evet hocam, keşke herkes böyle senin gibi düşünebilse, bu şey böyle bir oyun olduğunu ve hepimiz bir oyun içinde olduğumuzu bilebilsek. Zaten aslında hakikaten bu uyanışa geçmeliyiz. İşte Kova çağı bizi uyandıracak. Plüto Kova bizi bunu yapacak arkadaşlar. Aydınlanıyoruz hepimiz yavaş yavaş. Vura vura sistem bizi aydınlatıyor. Zaten onu anlatmaya çalışıyor sistem bize. Ya sen burada neyin beklentisindesin diyor. Sen bir tanesin diyor ve gideceksin zaten diyor. Kaç gün yaşayacağım burada diyor. Neyi tutunuyorsun sen diyor. Aslında sen diyor değerlerinle gideceksin. İşte değerlerin önemli. Hepimiz birbir üzerimizden sınavdayız. Ben çocuğuma nasıl davranıyorsam o benim sınavım. Çocuğum bana nasıl davranıyorsa o da onun sınavı. Bakın işte kedime nasıl davranıyorsam, değil mi? İşte aramızdaki ilişki. Herkes birbir üzerinden sınavda arkadaşlar. Asıl konu burası. Konu senin hırslanıp birbirinin ayağını kaydırman, hak yemen değil. O daha da beter bir durum yani. Çözemezsin oradaki karmayı da. Neyse. Evet. Gelelim şimdi yengeçlere. Yengeçler de bekliyorlar. Onlara da söyleyelim. Yok, yengeç değil. Pardon, Aslan, terazi. terazideyiz. Terazideyiz hocam. Terazi. Terazi, evet. Teraziler. Teraziler aşkta yaşıyor olayı. Aşk konularında arkadaşlar. İlişkisi olan teraziler. Bazı bitişler yaşayabilirler. Bitirmek isteyebilirler. Aşktaki durumları, konuları anlamayabilirler. Ne oluyor diyebilirler. Gel git yaşayabilirler. Sosyal çevresinde de insanlarla sorunlar yaşıyorlar zaten. Mesela işte az önce Başak'ta gizliydi. Terazide gizli değil. Sosyal çevresinde açık açık düşmanlıklar var. Yani açık açık gruplaşmalar, dedikodular var. Hainlikler var. Bunlarla karşılaşıyor. Bu arada teraziye de çok kıskananlar olur. Ben bir teraziyim arkadaşlar. Terazi çuval giysiye yakışır ve çok kıskananı olur. Maalesef öyledir terazilerin. Çünkü haritalarda en düşük ev, yani Zodyak'ta düşük ev terazidir. Alçalan yerdedir ve yıldızı düşüktür terazinin. O yüzden teraziler her zaman enerjilerini ve nazara vesaire dikkat etmeleri lazım. Kendini korumayı öğrenmeleri lazım. Böyle de bir şey var yani. Terazilere bilgi olsun. Şimdi sosyal çevreden üzülecekler. Dost sandı, arkadaş sandı, gruptaydı sandı ama orada dönenler var işte. Belki de aşkını kıskanıyorlar, sevgilisini kıskanıyorlar, ilişkisini kıskanıyorlar. Belki de sevgilisi onları yapıyor. Değil mi? Sevgili de yapabilir bunları. Sevgililer de hain olabiliyor arkadaşlar. Değil mi? Evet. Onlar da karma yaratıyor. Mesela sevgili, hatta şöyle bir şey de olabilir, enteresandır. Aldatılabilir sosyal çevresiyle alakalı olarak. Yükselen terazilerde bu tarz gündemler var. Aslında olumlu açı alıyor. Ama oradaki Venüs'ün retrosu, Lilith'in olması, işte duygusal gelgit, bir aydınlanma yaşaması gerekiyor aslında aşk ve sosyal çevreyle alakalı. Onu deneyimliyor yani. O zaman terazilere gidecek kişiyi arkadan bakıp bay bay etmek. O zaten sana ait, o geri gelir demek geldi içimden. Zaten şöyle bir şey. Az önce dedik ya, ilişkisi olanlar için aslında çok zor bir süreç. Bakın, ilişkisi olanlar o ilişki bitti diye üzülmesinler arkadaşlar. Kadersel planda oradaki alışveriş bitmiştir. Çift birbirine bir şey vermiyordur ve kapanmıştır o hesap. Tabii benim bahsettiğim karma ilişkileri. Şimdi ruh eşi ilişkileri farklı bir boyut. Ruh eşi ilişkilerine ayrı bir konu konuşuruz. Ruh eşinde işler değişiyor. Ama karmik ilişkiler böyle. Yani oradan alacağın dersi alıyorsun, yoluna devam ediyorsun. Gideni tutmayın derim o zaman ve hemen akrebe geçelim hocam. Evet, akrebe geldiğimizde akrep olayı ev, yuva, aile konularında yaşıyor. Mesela bazı akrepler taşınma kararı alabilir. Ev alma, ev satma gibi durumlar. Ya da bunları erteleme kararı da alabilir. Anne baba sağlığına dikkat. Kariyerle ilgili de yine iş değişikliği, işte terfi vesaire gibi. Ya da kendi karar verir, işten çıkar. Ya da çıkarılır. Öyle kritik dönemlerdeyiz. Bak, küçülmeye gidiyor dedi firmamız Almanya'daki. Evet. Yani bu tarz konular yaşanabilir. Ve zaten kariyer ortamında da Venüs retro, Lilith var orada. Ayağını kaydırmak isteyenler,
işte ona oyun oynamak isteyenler gibi konularla yüzleşebilir ki akrepler zaten bunu sezgisel olarak hissediyordur nereden neyin geleceğini. Hissettikleri için de hazırlıklılardır. Alttan hazırlıklarını zaten yapmışlardır diye düşünüyorum. Ama tabii buradaki kova enerjisinin verdiği o gelgit enerjiyle bence beklemede kalıp retro sonrası doğru karar vermek daha önemli. Ama hani neyse şu an oluyor, işte birkaç günde oluyor. Yani bu retro döneminde oluyorsa da orada emin olun bir kadersel plan var. Öyle olması gerektiği için oluyor. Yine iş hayatınızda artık oradaki ilişkilerinizin nasibi bitmiştir, alacaklarınız bitmiştir. Emin olun yeni güzel kapılar açılacağı için siz oradaki ilişkilerinizi bitirdiniz. Evet. Bir kapı kapanıyorsa başka bir güzel kapı açılıyor. Atasözümüz var. Kesinlikle. Ve bizim en büyük hatalarımızdan biri ne? Rızkta bile bakın öğrenemedik bunu. Allah'a teslim olmuyoruz. Teslim olacaksın. Sisteme teslim olacaksın ya. Son nefesine kadar rızk Allah'tan. Her şey Allah'tan. Tüm rızk bu arada. İlla para demiyorum. Bütün rızklarını Allah teminat altına almış zaten. Ve sen neyin derdindesin? Ve kul, değil mi? Yani bizdeki şu nefis ve ego bitmedi arkadaşlar. Bakın sınavlarımız hep orada dönüyor. Biraz kendinize dönüp bu retrolarda özellikle check-up yapmanız lazım. Ben nerede ego yapıyorum? Nerede nefsimin derdine düşüyorum? Check-up'ı gerekiyor. Yani hepimizin bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Çok güzel söyledin hocam. Evet, yaya gelelim. Yaylar. Evet, yaylar bunu 3-9 aksında yaşıyor. Zaten çok gezmeyi seven yaylar, değil mi? Kısa tatiller, işte uzun tatiller, işte keyifli zamanlar, bunları yaşamak isteyen yayların kafalar karışık. Özellikle uzaklarla alakalı planlar yapmışlar ama orada Venüs retro var, Lilith var. İstedikleri gibi olmuyor. İşte ne bileyim pasaport çıkmaz, işte sorunlar olur, işte maddi konular olabilir o konularda ya da akademik eğitim, üniversite hayatına gidecek, işte orada problematik durumlar olabilir. Şu an mesela yüksek lisansa gitmekte bile sorunlar var biliyorsunuz. Yakın çevresiyle alakalı bazı duygusal kararlar alabilir. İşte yakın çevresiyle ilgili üzülebilir. O yakın çevre ve uzak çevreyle ilgili zorlayıcı gündemler yaşayabilir. Onu oldukça zorlayabilirler. Yani duygusal anlamda zorlayabilirler. İlişkilerinde problematik durumlar yaşayabilir. Başka ne söyleyebiliriz? Trafikte sorunlara dikkat etsinler. Mesela 3. ev trafiği çok anlatıyor. Trafik konularına dikkat etsinler. Hocam şey verir mi? Şimdi hani Türkiye'de üniversitede hani üniversite için öğrenciler karar vermek zorundalar ya şimdi. Birkaç gün kaldı galiba. Tercihler. Evet, tercihler. Orada gelgitleri de olabilir. Karar veremezler. Tabii. Tabii ki. Çünkü neden? 9. evde. Bak şimdi zaten Dolunay karar vermeni zorluyor. Akılcı bir karar vermek istiyorsun. O yetmiyor. Bir de orada Venüs var, Lilith var. Yani gençlerin üniversite tercihlerinde bir 3. kişi parmağı olacak. Kafaları dağılacak. Birileri etkileyecek. Gibi. Aslında ben şöyle istiyordum da bak bu böyle dedi de yazdım da bak orası çıktı gibi konularla da karşılaşabilirler. Ya da kişi ikileme düşebilir. Hangi bölümü yazayım? Onu mu yazayım, bunu mu yazayım? Ya da sıralama hatası yapabilir. Bunlar çok yaşanabilir. Çünkü 3-9 aksı felaket çalışıyor şu an. Yükselen yaylar için. Evet, bu kararı verecek genç arkadaşlarımıza lütfen dikkat edin ve kendiniz karar verin. Aynen. Hatta şöyle de söyleyebilirim aslında. Mesela ben bir dönem yapıyordum. Şu aralar o kadar yoğunum ki vakit ayıramadım. Özellikle üniversite sınavına gelen öğrencilere çok cüzi bir ücret karşılığında meslek seçiminde danışmanlık veriyordum. O kadar önemli ki o meslek seçimi danışmanlığı. Yani ben hayat planında nelerden neler kazanabilirim maddi manevi. Bunu öngörmek, bunu öğrenmek de çok önemli. Bir de taşınmakla alakalı gündemler yaşayabilirler. Yükselen yaylar, uzak yere taşınma ya da yakın taşınma. Bu taşınma konuları da biraz karışık. Hani burada da o kararsızlıklar, mesela taşınmak isterler, ev bulamazlar, ev içlerine sinmez. Yani orada konular biraz problematik, onlara da dikkat etsinler. Evet. Kolaylıkla bu dönemi atlatsınlar o arkadaşlar diyelim. Gelelim Oğlak Burcu'na. Evet, Oğlak'a gelelim. Oğlaklar finansal konularda deneyimleyecek bu olayı. 2-8 aksı gelir kaynaklarıyla alakalı. Mesela Oğlaklarda da işsizlik olayı olabilir. Şimdi boğa nasıl teslim olmalıysa sisteme, kazanç anlamında,
Şimdi yine oğlaklar da teslim olmalı. Oğlaklarda da bu maddi kaygı çok fazla. Kesinlikle sisteme teslim olmaları gerekiyor. Yani orada işten çıkış olabilir, kendileri ayrılabilir, gelirleri düşebilir. Yani eskisi gibi gelir yetmeyebilir. Özellikle işte enflasyonun çok yüksek olan ülkelerde, Türkiye gibi. Şu an kimsenin geliri yetmiyor sonuçta. Yani bu tarz konularla alakalı iş arayışları olabilir, gelgitler yaşayabilir. Eşin geliriyle ilgili sorunlar olabilir. İşte ortak gelir kaynakları, miras, prim, nafaka, tazminat konularında sorunlar olabilir. Ünvanı da veriyor hocam Oğlak. Ünvan değişikliği de olabilir Oğlaklarda. Şimdi kariyer değiştireceği için dolayısıyla zaten hakikaten iş değişikliği olabilir. Hı hı. Ve hala Düşüş de olabilir değil mi? Hani diyelim müdürse o zaman aşağıda düşebilir yani. Bilmem müdürlükten. Pek sanmıyorum da iş değiştirdiği için belki istediği pozisyonda iş bulamaz. Yani Türkiye'de pek denk gelmedim ünvan düşüklüğü. Okey. Çünkü oğlaklar için ünvan çok önemli olduğu için tabii ki. onu Şirket düşündüm. önemli, aynen. Evet. O zaman gelelim kovalara. Evet, kovalar direkt olarak birinci evden deneyimledikleri için sağlıklarına dikkat edecekler. Sağlıkları çok önemli. Yine kovaların da ilişkileri kazan kaynıyor yani. Orada bir Venüs retro, orada bir Lilith, Merkür, Mars oradan geçti. Zaten kovalar kaç haftadır ilişkilerle alakalı tüm ilişkiler problematik gündemler yaşıyorlar. Başları ağrıyor ki akılcı insanlar. Onlar sevmiyor böyle duygusal dengesizlikleri. Daha stabil olmayı seviyor. Daha aklıyla olayları çözmek istiyor kovalar. Ama gel gelelim ki bu dolunayda onlar da bir duygusal gelgit enerjisine girecekleri için tabii yine dengeyi bulmaya çalışırlar ki bulurlar da zaten. Çözemeyecekler. Beklemede kalmak işte dedik ya hani ilişkisi olanlar için beklemede kalmak. Olmayanlar için zaten ex partnerlerle ilgili gündemlerle karmik ya da işte ne bileyim hak edişler vesaire konularını deneyimleyecekler zaten. Sağlığa çok dikkat. Hem fiziksel hem ruhsal sağlık da yine önemli. Çünkü dolunay biraz insanları depresif yapıyor arkadaşlar. Unutmayın dolunay enerjisi gelgitli olduğu için diyorum bunu. Yine bunun şimdi kovaların da akılcı oldukları için hem kariyer hem ailevi konularda da yine burada bazı kararlara itilir bu durum. 1-7 aksı 4-10 da çalıştırır kareli olarak. Hı hı. Evet o zaman kovalara da kolay gelsin. Ve en son burcumuz balıklar. Evet, balıklar içsel olarak yaşayacak bu durumu. Zaten duygusal insanlar. Evet, içsel olarak yaşayacaklar bu durumu ve sağlık, psikolojik, bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, belki hastane gündemleri olacak, hastaneyle alakalı. Çalışma ortamında başlarını ağrıtıyorlar. İşte düşmanlıklar, korkular, hoşuna gitmeyen işler yaptırılabilir. Belki evcil hayvanlarıyla alakalı sağlık sorunları var. İşte onlara üzülüyor olabilir. Çözüm bulmaya çalışıyor, çözemiyor olabilir. Yine kendi sağlığıyla alakalı çok araştırma yapması gerekiyor ki yapsın. En az birkaç doktora gitsin. Oradaki sağlık evindeki Lilith teşhisle ilgili sıkıntı verir. Yani işte bir doktor size ameliyat diyor. Koşu koşu ameliyat olmayın lütfen. Orada o zor. Bir de Venüs retro orada diyor ki yaşam kaliteni, yaşam düzenini bir düzenle. Sağlıklı yaşamla alakalı. Burada balıkların daha çok sağlık gündemi hem ruhsal hem fiziksel fazla vurgu var. Artı iş ortamında da huzurlu olmaması da bazı sağlık sebebiyeti verebiliyor. Yani bu da var. Hocam dediğin gibi işte kendi işi varsa yanında çalışanlarla da problematik durumları var. Kendi işiyle de ilgili problemler var. Kovalar bu dönemde çok rüya görürler mi o zaman böyle? Balıklar. 12. ev olduğu sürece. Evet balıklar. Balıklar kesinlikle. Bakın arkadaşlar dolunay zamanı hepimiz uyarıcı rüyalar görürüz. Sırf balık demeyelim. Onlar zaten hep görür. Neptün'de birden geçiyor. Onların çünkü Yaradan'la bağlantısı daha fazladır. Venüs'ün üst oktavu Neptünyen. Aslında bütün herkes rüya görme potansiyeli olanlar bazıları görmüyor nedense. Dolunay zamanı biz aslında uyarıcı rüyalar görüyoruz. O yüzden belki niyet ederek veya bunu Kesinlikle. çalışarak belki bir meditasyon yapıp yatağa yatmanızı öneririm. Bunu niyet ederek.
Kesinlikle katılıyorum sana, değil mi? Ben Özellikle görmüyorum hocam. efendim. Ben gerçekten görmüyorum. Gözümü açtığım an unutuyorum. Böyle siliniyor. Evet. Ya özellikle dediğin gibi yani böyle mesela zor zamanlarda meditasyon yapıp rahatlamak, anda kalmak. Mesela hayatın püf noktalarından biri arkadaşlar, ne geçmiş stresi ne gelecek kaygısı. Lütfen anda kalın. Anı ıskalamayın. Yani anın kalitesini ıskalamayın. Bu anı yaşamanız lazım. Bu anı ne kadar güzel yaşarsanız geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Aslında bu an ekiliyor her şey gelecek için. Yani benim sözlerim, benim düşüncelerim, benim eylemlerim yarını belirliyor. O nedenle anda kalmak ne kadar kıymetli. Yani bunu şey yapın, fark edin. Ya biz o kadar çok fazla stres ve koşturma içerisindeyiz ki bu akrep ülkesinde. Çünkü sürekli kriz, kriz, kriz geliyor. Yani farkında değiliz ya. Yani olayın farkında değiliz. Şöyle bir geri çekilelim. Meditasyon yapalım. Kendimize gelelim. Dinginleşelim. Hiç acele yok. Koşturma yok. Değil mi? Bir gün meditasyon programı da yapalım. Yapalım hocam, çok güzel. Böyle burçlara öneri nasıl Kesinlikle. yapabileceklerini. Hocam o zaman gelelim Türkiye haritası üzerinden. Yani biraz da zamanımız var. 2-3 dakikada Türkiye için ne söylemek istersin? Hemen Türkiye bakalım. yengeç yükseleni olarak Hemen ve Türkiye haritasını açıyorum. evet, sen bak, açarken de ben bakayım, bize soru soran arkadaşlar var mı? Yok, hayır. Soru sorulmamış. Meslek seçimiyle. Evet. Türkiye'nin tabii ki şimdi Türkiye önümüzdeki 20 küsur yıl Pluto 8'den geçtiği için bankacılık ve finans konularında yeni düzenlemeler var. Geçen yayınlarda da söyledim ya, hani bu YTL olayı, Hı hı. sıfırların atılması, zaten bu gündemi bekliyorduk. Yine aynı yerde yani Kova dolunayı finansal konulara vurgu yapıyor. Yani finansal konularla ilgili gündem vermiş. Finansal konularla ilgili gündem verse ne olacak ki? Yani çünkü neden? Zaten ikinci evinde Türkiye'nin şu an Lilith var. Yani kimin eli kimin cebinde. Halkın parası gidiyor bir şekil. Halkın parası üçüncü kişiler nedeniyle gidiyor. Lilith 2. Hmm. İkinci ev halkın parası. Birileri geliyor bizim paramızı alıyor. İşte bunun adı fatura olabiliyor. Bunun adı ne bileyim aidat olabiliyor. Bunun adı bir şey oluyor. Enflasyon oluyor. Döviz oluyor. Bir şey oluyor. Halkın parası gidiyor. Halkın parası yok ki. Yani bu dolunayda biraz olay maddi. Mesela herkese eşit. Hani Türkiye konuşacaksak hani biraz şimdi Evet. siyaset yapmak istemiyorum ama hani gerçekleri konuşuyoruz. Ben bu arada hiçbir siyasi parti tutmuyorum arkadaşlar. Tutabileceğim bir parti de yok bu ülkede henüz. İnşallah kurulur yarın bir gün öyle bir parti. Hı hı. Hizmet benim için esastır. Bir görüş benim için esas değildir. Ben kendimi dünya vatandaşı olarak görüyorum. İnsan gibi yaşamaya çalışıyorum yani. Şimdi buradaki olay, herkese zam yapıldı, eşit zam yapılmadı, değil mi? Hani orada da bir karışıklık var. Adaletsizlik, haksızlık vesaire. Kime konuşsan herkes farklı şey söyleyecek. İşte buraya bir ışık tutan dolunay var. Özellikle bankacılık ve düzenleme konusunda, Merkez Bankası konusunda bir dolunay var. Mesela önümüzdeki bu hafta Merkez Bankası'nın bir açıklaması olabilir. Ve banka düzenleme denetleme kurumunun bazı açıklamaları olabilir. Mesela kredilerle alakalı, insanlar kredi çekemiyormuş, işte krediler çok yüksek, işte vade kısıtlı gibi 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 bu konularda bazı gündemler var yani kaynayan. Ve bu konu aslında mecliste de sorun ve problematik bir durum yaratıyor. Ve meclis, acaba meclis tatiliydi galiba, öyle hatırlıyorum. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Yani meclis de bu konuda henüz eyleme geçmiyor. Olumlu bir açı yok. Ama bu devam edecek. Hani bu sorun çözülecek. Dolunay işte bunu bize daha çok gösterecek. Yani önümüzdeki 15 gün bunu daha çok deneyimleyeceğiz. Bu finansal konulardaki zorlukları. Ayrıca bu sınırlarımızla alakalı, komşularımız, sınırlarımızla alakalı da konular devam ediyor. Orada işte sınır ihlali, sınırdan gelenler, belki bizim tekrar düzenlememiz vesaire, orada bir Venüs retro devam ediyor. Şimdi bu Rusya ile de ilgili bazı sorunlarımız olmuştu. Ukrayna ile alakalı yakın zamanda. Yani bizim bu komşularımızla ilgili bazı iletişim sorunlarımız var ve ilişkilerimiz, komşu ilişkilerimizle ilgili problematik durumlar devam ediyor. Retrolar bize bunu anlatıyor Türkiye ile ilgili aslında baktığımızda. Onun dışında ani gerginliklerimiz var. Mesela yabancılarla ani gerginlikler var. Ben bu arada retrolar bitince dövizin de artacağını ve altın artacağını da görüyorum arkadaşlar. Şu an bir baskılanma var retrodan. Ama emin olun
bu Eylül ayı itibarıyla daha da fırlayacak rakamlar. Yani dolar 30'u geçer bir kere. Hocam bir arkadaşımız depremle ilgili paylaşım oldu mu diye sormuş. Hani Evet. oraya da bir şey söylemek ister misin? Ben mümkün olduğu kadar deprem konuşmaya çalışmıyorum. Evet. Derslerde anlatıyorum. İşte YouTube kanalım var benim arkadaşlar. YouTube kanalımda depremlerle ilgili bir şeyler anlatıyorum. Yani bazen görüp söylememek, yani söylemek çok zor oluyor. Aslında şöyle bir şey var. Biz 2024'te İstanbul ve Ege bölgesiyle ilgili daha çok deprem bekliyoruz. Tutulmayla alakalı. Yani ben daha detay çalışmadım. Detay çalışıp YouTube'da paylaşacağım bunu da. Ama hani bu tutulma, bu şey dolunayda bir deprem var mı derseniz Türkiye'de hemen bakıyorum. Evet. Zaten Türkiye bir fay hattın, yani birkaç fay hattın üstünde olduğu için zaten bir deprem ülkesindeyiz. Yani küçük küçük sarsma olabilir. Ama deprem zaten etkileyen en önemli pozisyonları yıllardır yaşıyoruz. Yani bu var yani bizim için. Özellikle tutulmalar çok fazla deprem gündemi veriyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs çok fazla deprem gündemi var. Gelecek sene 24 için bu. 2024'te evet onunla ilgili bir video çekeceğim. Şimdi Türkiye'nin bu dolunayda deprem var mı? Hemen bakıyorum. Evet hocam. Ben de sorulara bakayım. Evet, Yelda'ya teşekkür ediyoruz. Çok güzel anlatıyorsun diye yazmış. Teşekkürler. Senin için hocam. Ya şöyle olsa da küçük depremler var arkadaşlar. Küçük işte 4-5 küçük depremler var. Ama 2024 öyle değil. Onun programını yapacağım. Öyle değil yani. Özellikle nerede var derseniz Akdeniz, Ege, Akdeniz. Yani Türkiye'nin güneyi. Türkiye'nin güneyinde böyle bir gündem var. Onun için zaten bir program yapacaktım hocam. Ben o zaman sana başka bir soru, hemen soruyu değiştireyim. Hemen bir arkadaşımız şey yazmış. Meslek seçimleriyle ilgili nereye bakmalıyız hocam yazmış. Nereye bakmayız derken haritada mı bakmayız? Evet, haritada yani bir senin söylemiştin ya sen hani öğrencilere ben danışmanlık veriyordum. O arkadaş o zaman şöyle, yazmış. Şimdi bir kere ikinci ev her zaman kazancımız. Biraz şimdi eğitime geçtik. İkinci ev her zaman kazancımız. Yani ben nerelerden para kazanabilirim? İçindeki evin içindeki gezegenler ve yöneticisi nerede? Hangi konulardan para kazanabilirim? Akademik kariyer 10. ev, MC. Hangi alanlardan kariyer yapabilirim? Yine içindeki gezegenler ve yöneticisi. 6. ev çalışma ortamı. Nasıl bir çalışma ortamım olabilir ya da iş kurabilir miyim? 9'da akademik kariyerim. Yani sen akademik kariyerinle de para kazanabilirsin ki bazı haritalarda var, bazılarında yok. İşte başka bir bölüm okumuş ama farklı bir meslek yapıyor gibi. 9'da akademik kariyerin, yani üniversite potansiyeli. Mesela kaç üniversite okuyabilirsin? Uzaklarda üniversite okuyabilir misin? İşte 9. ev, içindeki gezegenler ve yöneticisi nerede? Hangi açılarda gibi yorumlayacaksınız arkadaşlar. Evet, çok güzel. Anlatayım. Tekrar bakayım hocam. Soru geldi mi? Evet. Türkiye ekonomisinde ne zaman düzelecek, öyle bir gelişme olacak mı Türkiye için? Şöyle arkadaşlar, şu an Türkiye'nin MC'sinde bir Satürn transiti yaşıyoruz. Bu 2,5 yıl sonra Millet Meclisi'ne dönecek. Orada da 2,5 yıl. Yani 4,5 yıl sonra daha farklı olacak. Yani bir 4,5 yıllık kampımız var hep birlikte. Bu her zaman alıştığımız bir şey ya. Biz alışığız değil mi? Akrep ülkesiyiz. Yani biz 20 yılda bir dibi görüyoruz, sonra çıkıyoruz. Sorun yok. Burada önemli olan işte bizim acaba akıllanacak mıyız? Biz kendimize dönelim. İnşallah güzel şeyler olur hocam. İnşallah. Bir şey eklemek ister misin? Herkese sakinlik diliyorum. Az önce söylediğim gibi hakikaten meditasyon yapın. Hatta YouTube'da Mistik Yol var. Bakın çok güvenilir bir kanal. Oradan bazı meditasyonlar seçin. Oradan, çünkü her meditasyon yapılmaz. Frekans çok önemli. Lütfen yanlış yerlere girmeyin. Mistik Yol YouTube kanalından girin. Güzel meditasyonunuzu yapın. Sakin olun. Dünyanın derdi bitmez. Siz kendi iş dünyanıza dönün. Sağlığınıza dikkate alın. Nasıl olsa ilişkiler de düzelir. Evlilik düzelir. Aşk düzelir. Sağlık düzelir. İş hayatı düzelir. Sisteme güvenin. Teslimiyet içerisinde olun. Bakın. Teslimiyet içerisinde olmazsan sistem elindekilerini alıyor. Israrlı olmuyoruz.
Ben de burada hemen aklıma güzel bir söz gelmişti seneler önce 2015-2016'da "Go with the flow" diye bir İngilizce söz duymuştum. Türkçe'ye tercüme edersek hani akışta kal. Yani nehir aktığı gibi arkadaşlar, nehirle beraber yüzün. Nehire karşı yüzmek istediğinizde zorlaşırız, yüzemezsiniz, takılı kalırsınız, yerinize kalırsınız. O yüzden bırakın akış, su sizi nereye gidecekse götürsün. Kesinlikle. Kesinlikle her şey olduğuna varıyor. Her şey olduğu gibi oluyor. Olması gerektiği gibi oluyor. Çünkü biz bir kadersel plan içerisindeyiz bakın. Yani orada ben ona bir şey öğretiyorum, o bana bir şey öğretiyor. Aslında konu bu. Konu aslında orada bir kavga değil. Yok, hayır. Konu bir şey öğrenmek. Hepsi bu. Onu öğrenmeye çalışın. Püf noktamız bu. Evet, püf noktamız da bu olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben çok güzel bir yayın oldu yine hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Seviliyorsunuz. Evet, görüşmek ümidiyle hocam tekrar. Ben. İyi akşamlar.